Bu Alman ortaklığı süreçleri nasıl gelişti, ilerledi? Ya başlangıçta alamet olarak nereden çelik alacağınız belli değil. Ben bir bayram tatilini fırsat bularak eşimi Tarsus'a, memlekete uçağa bindirdim, gönderdim. Bir hafta boyunca ben Almanya'da dolaştım. Almanya'da çelikçileri dolaşıyorum. 5 tane çelik firması dolaştım. Tabii çoğu şey yaptı, desteklemek istedi. Bunlardan bir tanesi de Dörnberg'ti. Diğer 4 tanesi de mutlaka yardımcı olmak istediler. Çünkü Türkiye gelişen bir ülke, gelişen bir pazar. Türkiye'de pek ortakları yok. Yani bir temsilcileri yok. İşte bunlardan bir tanesi de Dörnberg'ti. Dörnberg'te küçük bir toplantı odasında, tabii beni tanımıyorlar, bir kahve içtik. O zamanki ihracat müdürüyle bir kahve içtik. Aradan birkaç ay geçti. Meğerse o ihracat müdürü istifa etmiş, ayrılmış. Onun yerine bir Avusturyalı arkadaş işe başlamış. Günter Kaşübe. Bir gün beni telefonla aradı. Hakan Bey dedi, iş çok biliyoruz yani. Siz bayağı bir talep gönderiyorsunuz, göndermişsiniz. Fakat taleplerinize de pek o kadar teklif yapılmamış. Çünkü buradaki arkadaş çok meşguldü, ayrıldı. Şimdi Türkiye'yi ben aldım, dosyayı inceliyorum. Güzel talepleriniz varmış sizin dedi telefonda. Ben de dedim ki vallahi dedim siz dedim eğer uygun fiyatlar, kalitenizi biliyoruz artık. Uygun fiyatlar ve hızlı teslimat yapabilirseniz ben size çok müşteri bulurum buradan. Ve emin olun ertesi gün başladı bize süper teklifler yapmaya. Hızlı, rekabetçi. Ortaksız bir şekilde başladınız ilk başta. Başladı. Sonradan Başladık. bir ortaklık gerçekleşmiş oldu o zaman. Bu arada ben tabii işte öyle 3-4 yerden alıyorum. Yani Dörnberg ön plana çıkmaya başladı. Ve Dörnberg'de olay olmuş. Yani Türkiye'de bu kadar talep olur mu diye. Evet. Normalde bir bayileri varmış Türkiye'de ama doğru dürüst bir talep gelmezmiş. Emin ol aradan 3-4 ay geçmeden bizim temsilcimiz ol dediler. Türkiye'ye geleceğiz. Genel müdürümüzü de getireceğim. Onunla birlikte geleceğiz. Bizim gene şeyimiz olur musun? Temsilcimiz. Ben de tabii Dörnberg'i biliyorum. Dörnberg Almanya'nın ya birinci ya ikinci büyük stokçusu. En büyük stokçularından bir tanesi. Geçmişte çelik üretimini başlatan, takım çeliğinin çeşitli efsane takım çeliklerini üreten, ısıl işlemiyle, dökümhanesiyle bir dev. 200 yıllık bir dev. Bu benim için bir şeref, bir onur. Peki dedim ve hakikaten geldiler Bay Laskoviç ve Bay Kaşübe. Onlar geldikleri zaman ben o küçük çelikhanede diyelim, küçük bir dükkan. Her yeri temizledik, parlattık, arkadaşlarla boyadık vesaire vesaire. Temsilcilik anlaşması yaptık, fotoğraflar çekildi. Fakat o arada duvardaki diğer o 4 tane çelikçinin şeyleri var, afişleri, posterleri falan var. Aceleden onları unutmuşum. Günter dedi ki, Hakan bak bunları unutmuşsun dedi. Güldük. Güldük. Başında öyleydi. Fakat sonradan bir kader birliği yaptık. Dörnberg'le. Bize inandılar, güvendiler. Yani bizim yaptığımız yatırımların çoğunda onların katkısı var. Özellikle başlangıç aşamasında tabii sermayemiz yapmak istediklerimize yetmiyor. Çok şey yapmak istiyorsunuz. Pazarın büyüklüğünü biliyorsunuz ama sermayeniz kısıtlı. Emin ol 200 ton bana konsinye malzeme teklif ettiler. 200 ton. Başladığım birinci yılı falandı ya. Siz bu sermayeyi size sunmuş oldular. Sunmuş oldular. 15-20 ton bizde çelik yavarya yok o zaman bak. 200 ton konsinyeyi duyunca dedik ya bu bizi yıpratır dedik. Sevinmedik yani. Ya 200 tonu alır da satamazsak ne olacak? Düşünebiliyor musun? Endişeye düştünüz bir yandan. Endişeye düştük yani. Normalde sevinmemiz 200 değil 250 versen olmaz mı falan dememiz lazım. Biz şimdi endişelendik. Şimdi diyoruz ki adamlar bize güvenip 200 ton çeliği verdiler. Bir yıl içerisinde 2-3 kat falan satmak lazım. Normalde çelikte çevrim oranları böyle. Hani 200 tonda 400, 500, 600 ton satmanız lazım. Hadi onu bırak ya satamazsak, hiç satamazsak ya da 200 tona karşı 200 ton satarsak mahcup oluruz. O zaman da hani bir zan altında kalma durumu var. Ben dedim ki Yıldız Hanım dedim istersen gelme 20 tonla başlayalım dedim. 200 ton değil de biz 20 tonla başlayalım. Olur Hakan Bey dedi. Daha iyi olur dedi. Yani deneme yapalım. Evet biz dedik ki 200 ton bize 20 ton verseniz bir deneme yapsak hani yeterince çevirebiliyor muyuz, çeviremiyor muyuz? Emin ol bu Dörnberg'de infial yaratmış. Dörnberg'de herkes şaşırmış yani. Çünkü aynı zamanda bize teklif ettikleri gibi İngiltere ve Fransa'ya da teklif etmişler. Diğerleri tam tersi. Hayır bunlar az demiş. Daha fazla verseniz daha iyi olur falan demişler. Allah Allah demişler ya bu. Türkiye çok garip, değişik. Yani ortaklık tabii kolay değil. Yıllar içerisinde görülüyor, ortaya çıkıyor. Bizim onlara
yaklaşımımız, onların bize olan yaklaşımları her zaman güvene dayalıydı. Yani o 20 ton bize Haziran ayında geldi. İşte Murphy kanunu mu dersin, ne dersin? İşler ters gitti. 20 ton gidebilecek diye istediğimiz malzeme nitrasyon çelikleriydi. Gitmedi, satılmadı. Yani Kasım ayına geldiğimizde 15 tona falan düşmüştü. Her ay 300-500 kilo falan rapor ediyoruz, utanıyoruz. Kasım sonunda dedim ki Yıldız Hanım dedim ya ben utanıyorum dedim. Şu 15 tonu söyleyelim de bize yıl sonuna kadar fatura etsinler. Adamların yıl sonu geldi. Envanterlerinde gözükmesin. Bunu ben Günter'e söyledim. Günter hemen genel müdürüne rapor etmiş. Genel müdür demiş ki ya madem onlar böyle bir jest yapıyor. Tamam fatura etsinler ama 12 taksitle ödesinler. Bak görüyor musun? Gene böyle bir jest üzerine jest. Sen yapıyorlar. onu düşünüyorsun, o seni düşünüyor. Evet, karşılıklı. Bu iş böyle. Öbür türlü ama yapmadılar, etmediler değil. Yapacaksın. İlk adımı sen atacaksın. Karşı tarafı düşüneceksin.